Hayattaki asıl amacımız ne? Hiç düşündünüz mü? İşte 18. yüzyıl filozofu Johann Fichte, Alimin Görevi adlı bu eserinde tam da bu sorunun peşine düşüyor. Bu derinlemesine yolculuğa başlamadan önce bu gibi felsefi analizler için Kitap Felsefe kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Hadi şimdi Fichte'nin o büyük sorusuyla başlayalım. Her şey işte bu temel, o sarsıcı soruyla başlıyor. İnsanın mutlak görevi, nihai amacı nedir? Fichte bu sorunun cevabını dışarıda, toplumda falan aramıyor. Çok ilginç bir şekilde doğrudan bireyin içine, ego adını verdiği o bireysel ruha odaklanıyor. Ona göre her şey bizim kendimizle kurduğumuz ilişkide başlıyor ve bitiyor. Fichte diyor ki, her birimizin en derininde, dış dünyadan tamamen bağımsız, mükemmel bir birlik ve bütünlük hali var. İşte buna saf ego diyor. Yani bizim o ideal, asla değişmeyen ruhani özümüz. Ama gelin görün ki bizim gündelik hayatta yaşadığımız benlik bu değil. Biz non-ego, yani dış dünya tarafından sürekli şekillendirilen, hatta onunla sürekli çatışan ampirik ego olarak var oluyoruz. Hani o sürekli değişen, gelgitler yaşayan, kararsız benliğimiz var ya, işte o. İşte Fichte'nin bütün felsefesinin kilit noktası tam da burası. Diyor ki, bizim asıl görevimiz bu parçalanmış, dış dünyadan etkilenen ampirik benliğimizi o içimizdeki saf ve ideal öz benliğimizle yeniden bir araya getirmek. Yani en temelinde kendimizle mükemmel bir ahenk yakalamak. Ve işte belki de en vurucu argümanı geliyor. Mükemmellik, ulaşacağımız bir son durak değil. Zaten ona asla tam olarak ulaşamayız. Bizim asıl görevimiz, o hedefe doğru hiç durmadan yürüme eylemi, yani mükemmelleşme sürecinin ta kendisi. Anlıyor musunuz? Yolculuğun kendisi hedef haline geliyor. Peki bu kendinle uyum arayışı sadece içsel mi yolculuk mu? Fichte'ye göre kesinlikle hayır. Çünkü insan tek başına tam bir varlık olamaz. Şimdi gelin bu arayışın toplumsal alana nasıl yayıldığına bakalım. Fichte için olay çok net. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. İçimizde kendimiz gibi akıl sahibi diğer varlıkları bulmaya ve onlarla etkileşime geçmeye yönelik köklü bir dürtü var. Yani toplumsallık bir tercih değil, bizim varoluşumuzun temel bir parçası. Ve bu sosyal bağ öyle rastgele bir araya gelme durumu değil. Fichte'ye göre bunun çok net bir mantığı, bir akışı var. Kendimiz gibi özgür varlıkları arıyoruz, onlarla özgür bir etkileşime giriyoruz, birbirimizi geliştiriyoruz ve hep birlikte o mükemmel birliğe doğru yürüyoruz. İşte bu cümle Fichte'nin bütün sosyal vizyonunu özetliyor aslında. Ne kadar güçlü değil mi? Gerçek özgürlük diyor, sadece kendi özgürlüğüne yetinmek değil, etrafındaki herkesi de özgür kılma isteğidir. Yani benim özgürlüğüm ancak senin özgürlüğünle bir anlam kazanır. Peki tamam da bu karşılıklı gelişim pratikte nasıl işleyecek? Fichte'ye göre toplum bu büyük amacı gerçekleştirmek için doğal olarak farklı sınıflara ayrılıyor ve her bir sınıfın kendine has bir görevi oluyor. Ama buradaki uzmanlaşmanın amacı asla bencilce çıkarlar değil. Tam tersi. Her birimiz kendi özel yeteneklerimizi geliştirerek insanlığın ortak bilgi ve ilerleme havuzuna bir şeyler katıyoruz. Böylece benim kısmi kültürüm bütün insanlığın ortak malı haline geliyor. Fichte, bu toplumsal sınıfların en tepesine ise çok özel bir figürü yerleştiriyor. Alimi. Alimin görevi ne mi? Diğer herkesin katkılarını bir araya getirip sentezleyerek insanlığın bu devasa ilerleme projesine yön vermek. Adeta bir orkestra şefi gibi insanlığın ilerleyişini yönetiyor. Alimin görevi 3 katmanlı. 1. O insanlığın öğretmeni. 2. İnsanlığın atacağı bir sonraki adımı gösteren bir rehber. Ve 3. Belki de en önemlisi, bütün bunları yaparken çağının ahlaki olarak en iyi, en erdemli insanı olma sorumluluğunu taşıyor. Bütün bu devasa felsefi yapı en sonunda dönüp dolaşıp bize geliyor. Fichte'nin bu büyük vizyonu bugün bizim için ne anlama geliyor? İşte şimdi kişiselleşiyor olay. Kendi kişisel görevimizi, amacımızı bulduğumuz o an var ya, işte o an hayatın boş ve anlamsız olmadığını anlıyoruz. Artık tekil, yalıtılmış bir birey olmaktan çıkıp, geçmişi geleceğe bağlayan o büyük varlık zincirinin vazgeçilmez bir halkası olduğumuzu fark ediyoruz. Ve bu göreve olan bağlılığımız bizi kendi fani varlığımızın ötesine taşıyan bir köprü aslında. Bizi zamandan ve mekandan daha büyük, ebedi bir amaca bağlıyor.
Fichte'nin o sarsıcı sonucuna geliyoruz. Görevimiz ebedidir ve biz de bu görevin içinde ebedileşiriz. Yani Fichte bize hazır bir cevap sunmuyor. Tam tersine meydan okuyor. Bizi ebedi bir göreve çağırdı. Peki sizin göreviniz, sizin bu zincirdeki halkanız ne olacak?